As you know, there are a lot of Syriac people living in Mardin, and today we are going to go one of the monastery, which is very famous Syriac monastery. It's called Dairul Zafaran. And then after we are going to go to Dara ancient city, one of the Roman ancient city. After Dara ancient city, I think we are going to go to, if we have time, I will show you Midyat. Midyat also, it's one of the oldest town, which is, it's part of Mardin actually. Behind me you can see Mardin old city, and see you when we get to Dairul Zafaran monastery. Has sunk into stone. Every wall carries a whisper from 1,000 years ago. In these sun-kissed Mesopotamian lands, faith and civilization have intertwined for centuries. Now, we listen to the call of the ancient roads. Welcome to episode 4 of the Mesopotamia series. In this episode, we explore the mystical and spiritual heritage of Mardin. We begin at the Dairul Zafaran monastery. We just arrived in monastery. We just parked the car. Idris, is everything okay? Okay. Yeah. That's the monastery you see, guys. Now we are going to go inside, and I think they have their own guide. They are going to inform us about the monastery. Idris, you want to say something? Merhaba. Yeah. Burası Süryanilerin manastırı. Dini nitelik taşıyor burası. Şurada mağaraları bana sordun. Şu mağaralar ne yukarıda diye. Buradaki mağaralar. Ha, şurada yukarıda. Evet, rahiplerin belirli aralıklarla eskiden belli aralıklarla gidip ruhlarını dinlendirdiği, dini inzivaya çekildiği mağaralar. Şu anda kullanılmıyor ama eskiden buradaki, bu manastırdaki eğitim veren rahipler belli aralıklarla oraya gidip ruhlarını dinlendiriyorlarmış. Dini ibadetlerini inzivaya çekerek yapıyorlarmış. Evet. Yeah, now we are going to get tickets to go inside. You get tickets before you go inside, but the thing is, every 30 minutes they accept like a small groups. Now we are waiting for the next group to join. I got my ticket and I'm going to wait a little bit and then go inside.
Evet, yeni gelen ziyaretçiler yukarıya doğru devam edebilirsiniz. Yukarıda anlatım yapılacak. Tabii yukarıya doğru devam edebilirsiniz. Now I am with Johan. He is a Syriac originally, and he is a guide actually in this monastery. So he is actually, I was with a group, but he told me I can, because of YouTube channel, he said I will do some VIP little tour for you. And thank you very much. You're welcome. Johan. You're welcome. Bu manastır çok popüler ve ünlü Tabii. Mardin'de, yani çok eski bir Öyle. manastır. Yani Süryaniler için de galiba en önemli manastır burası. Burasıdır gene. Çünkü neden Süryaniler için daha önemli? Çünkü manastır, bu Deirüzzafaran Manastırı 640 yıl boyunca patrikhanede kaldı. Patrikhane burada. 640 yıl boyunca patrikhane burada kaldı. 13. yüzyıldan 1933'e kadar tüm Süryani Ortodoksların dini merkeziydi burası. Ardından sonra 1933'ten sonra buradan Humus'a geçiyor ve Humus'tan da Şam'a geçiyor. Şu an tüm dünyadaki Süryanilerin dini merkezi Şam, Suriye'dedir. Peki Yohan, kimler yaptı bu manastırı? Biraz şimdi- kısa hikayesini alabilir miyiz? Tamam. Şimdi manastır 4. yüzyılda inşa ediliyor ama ilk inşa edildiği zaman temelleri Aziz Şlemun tarafından atılıyor. Yani manastır hani 4. yüzyılda inşa edildi ya, 4. yüzyıldan 8. yüzyıla kadar Aziz Şlemun olarak biliniyordu. Manastırın ismi Aziz Şlemun'du. Ama sonra biliyorsunuz 8. yüzyılların bir de 9. yüzyıllarda Pers ve Roma savaşları çıkıyor. O yüzden manastır burası boşalıyor. Sonra Mor Hananio, şuradaki gördüğünüz kişi Mor Hananio'dur. 80 rahiple buraya geliyor. Büyük çapta restorasyon yaptığı için manastır onun ismini alıyor. Aslında Murhan'ın Bu Mor Hanan tabii. Onun ismi. Onun ismini alıyor. Restorasyonla çeviriyor burası. Rica ederim. Yohan'la sohbetimiz devam ediyor. Yohan, şimdi Süryaniler hakkında ben biraz bilgi sahibiyim. Ben de Diyarbakırlıyım. Söylemiştim sana. Evet. Yani Süryaniler genelde Mardin'de yaşıyor. Bunu da biliyorum fazlasıyla. Tabii. Süryani kültürü de benim çok beğendiğim bir kültür. Öyle. Yani takip ettiğim, hoşuma giden bir kültür. Ama bilmeyen izleyicilerimiz var. Mesela izleyicilerimizden biraz daha Süryaniler hakkında, kültürü hakkında biraz bize bilgi verir misin? Biraz daha bilgilendirmek Tabii. istiyorum. Ya şimdi Süryanilik bir ırk oluyor. Ya Evet. bizim manastıra ziyaret edenler genellikle Süryaniliği bir din ya da bir mezhep zannediyorlar. Ama Süryanilik bir ırk oluyor. Etnik bir kimlik. Biz Süryaniler ise Nuh tufandan sonra Nuh'un oğlu Sam ve Sam'ın çocukları Aram ve Asur'dan geliyoruz. Bunlar ikisi kardeştir. Ama Süryanilerin ise mezhep olarak ise %80'i Ortodoks oluyorlar. Geri kalanları Katolik, Protestan, diğer inançlara da mensup Süryanilerimiz var.
İnanç olarak ise hepsi Hristiyan oluyorlar. Şu an Mardin'de toplamda 3000 civarında Süryani yaşamaktadır. 3000. Tabii Mardin, Midyat köyleriyle Çok beraber azmış. Eskiden ne 3000. kadar? Çok. Eskiden milyon. Zaten biz Süryaniler 1. yüzyılda ise Hristiyanlığı Urfa'da kabul ediyoruz. Evet. Toplu bir şekilde ilk kabul eden ırk oluyoruz biz. Evet. Etnik bir kimlik. Ardından sonra da milyonlarca kişi yaşıyordu burada. Mezopotamya taraflarında. Sonra hepsi göç ediyorlar Anladım. zaten sonra da. Peki Hazreti İsa'nın dilini mi konuşuyor Süryaniler? Tabii Süryaniler Aramice'yi konuşuyorlar. Aramice Ama eski gerçekten adı de oluyor. Hazreti İsa'nın Konuştuğu dil oluyor. Aramice eski adı oluyor. Süryanice ise şu anki ismi oluyor. Yeni ismi oluyor. Anladım. Evet. Şu an Süryaniler Mardin'de 3000 civarında Süryani var. Ya, Türkiye'de ise toplamda 20.000 civarında Süryani var. 20.000. 20.000 civarında. Bunların çoğunluğu hepsi İstanbul'da kalıyorlar. Peki, 15.000'i göç orada. edenler var bayağı. Ya, göç edenler hepsi Avrupa'ya göç etmişler. Avrupa'ya göç. göç etmişler. Şu an söylediğim gibi İstanbul'da 15.000'i İstanbul'dadırlar. Geri gelenler de var. Tabii yerleşenler. çok Ben gelen görüyorum. yok. Onlar ne yapıyorlar? Buraya geliyorlar, evlerini restore edip yazda burada kalıyorlar. Sonra buradan gene Avrupa'ya gidiyorlar. Ama yerleşenler de var. Ben duydum, Fazla bilmiyorum yok. ya. Çok Fazla, az. değil mi? Yaşlı Az. genellikle yaşlılar yaş ilerledikçe geliyorlar bu sefer buraya. Ama buraya gelip yaşamalarını tekrardan tavsiye eder misin? Tabii ki ya, şimdi burası aşırı güzel. Evet. Burası aşırı güzel. Mesela iklimi olsun. Biz 4 mevsim yaşıyoruz gene. Yaz, kış hepsini burada yaşıyoruz. Evet. Peki dünya genelinde nüfus olarak yani kaç Süryani yaşıyor toplam? Şu an belli mi? tabii 6,5 milyon Süryani yaşıyor. 6,5 milyon. 6,5 milyon Süryani şu an dünya üzerinde yaşıyoruz. Ama bunların çoğunluğu şu an Hindistan'dalar. Diğeri Hindistan'da 3,5 milyon Süryani var. Geri kalanlar ise Avrupa'da Almanya, İsveç, Norveç, Hollanda böyle dağılıyorlar. Peki Hindistan'da hangi dili konuşuyorlar şu an? Gene onlar da Süryanice konuşuyorlar. konuşuyorlar. Tabii Süryanice konuşuyorlar. Ama neden Hindistan'dalar? Çünkü çoğunluğu neden Hindistan'dalar? 4. yüzyılda Hindistan kralı onları 72 aile buradan Hindistan'a davet ediyor. Biliyorsunuz genellikle Süryaniler sanatla ya da ticaretle uğraştıkları için o yüzden onları diyor gelin ticaretinizi veya sanatınızı orada da gerçekleştirin. O yüzden 72 aile buradan Hindistan'a göç ediyor. Sonra orada çoğalıyorlar. Anladım. Bu sohbet için çok teşekkür ederim. Rica ederim. sana Yuvan. Rica ederim Çok Enver güzel abim. oldu Eyvallah. sohbet. Ayaklarına Teşekkür sağlık. ederim. Çok sağ ol. Rica ederim. Now we are in Dara Ancient City. We just arrived. I am in Dara Ancient City, 30 kilometers away from Mardin. Dara Ancient City was one of the most important military city actually in northern Mesopotamia region, which is
We are in northern Mesopotamia right now. Dara, ancient city built by Byzantium in 6th century. It's one of the really interesting place to be. I definitely recommend you guys to come here if you travel to southeastern Turkey in Mardin. This is about 20 minutes drive. This is one of my favorite ancient city. I have been here about 2 years ago. Now we are going to explore everywhere, and I'm sure you will like it. Dara, ancient city, founded in the 6th century AD by the Byzantine Empire, Dara served as a military outpost. Its defense walls, aqueducts, and burial structures earned it the name Ephesus of Mesopotamia. Actually, what's interesting, I would like to tell you guys, I mean, there is a village right in the middle of the ancient city. Can you believe this? I mean, people still living in these houses, do you see? And yeah, it's incredible. Imagine you're living in a village and your view, it's one of the oldest ancient city in Roman time, and incredible. Buranın hakkında biraz bilgi ver bize. Burası milattan sonra 500. yıllarda kurulan Doğu Roma'nın garnizon şehri. Askeri amaçlı Sasanilere karşı oluşturulmuş. Burada insanların garnizon şehri olması hasebiyle bir temel su ihtiyacı var. Batı Su Sarnıcı'ndaki sular burada da biriktiriliyordu. İnsanların temel su ihtiyacını karşılamak için aslında burası bir su sarnıcı. Buraya zindan diyorlar bir de. Zindan Su sarnıcılığı kullanımdan çıktıktan sonra burası zindan olarak kullanılmış, evet. belli bir dönem zindan Evet. olarak. Ama ilk yapılma amacı temel su ihtiyacını karşılamak için su sarnıcı.
If the city beneath Dara awakens, history will be rewritten. The vast necropolis still carries the silence of thousands buried within. Its walls, agora, dungeons, and water cisterns remain largely intact. Mysterious tunnels descend into the earth. Dara still has secrets to reveal. Now I found a tour guide, and she is local. She's just actually standing around here and asking for tourists, do you need a guide? And now I said yes, I need a guide. I will speak with her in Turkish. Merhaba. Merhaba. Adın ne senin? Zehra. Kaç yaşındasın? 9. Ne yapıyorsun burada Zehra? Burada rehberlik yapıyoruz. Rehberlik yapıyorsun. Nerede oturuyorsun? İleride. Nerede? Köyde mi Köyde. oturuyorsun? Evet. Anlat bakalım bize rehberlik yap. Burası bulunduğumuz zaman milattan önce 330-306 yılında çıkartmışlardı. Eğer mağaranın içinde giderseniz siyahlık olmuş abi. Ne olmuş? Siyahlık. Tamam. Siyahlıktan da eski çobanlar buraya gelip ahır yakmış. Roma, Pers, Aseniler inanmadılar. Peki buraya çok turist geliyor mu? Yok. Ha? Yok. Neden? Sen niye burada duruyorsun? Senin Böyle. yerin burası mı? Evet. Rehberliği burası senin alanın değil mi? Evet. Aferin sana. Evet Zehra teşekkür ederim. Bu senin rehberlik ücretin. Tamam mı? Görüşürüz. Var. Bye bye. Now this is the historical Silk Road we are on. On the right side you see the wall. The other side it's Assyria. İdris, what is the history of this place? Buranın hikayesi nedir? Buranın adı Mor Yakup Kilisesi. Mor Yakup Hristiyan dinine ait Ortodoks mezhebinde bulunan aslında alanı tıp olan bir kişiymiş. Milattan sonra 4. yüzyılda kurduğu düşünülüyor. Yani 300'den sonra kurulmuş. Tabii burada işte 4. yüzyılda Piskopos Mor Yakup yani Aziz Yakup tarafından kurulduğu söylenen bu yer aslında başta tıp üzerine eğitimler vermiş. Kendisi tıpçıymış. Öyle rivayetler öyle. Aynı rivayetlerden bir tanesi buranın ilk üniversite olduğu söyleniyor ya da akademi sonradan üniversite yapıldığı söyleniyor. Bu rivayetlerden biri, ilklerden biri. Yaklaşık 800 ile 1000 arasında öğrenci eğitim aldığı söyleniyor burası için. Devamında artarak devam eden bir eğitim popülasyonu var burada. Burada bir şey daha ifade etmek istiyorum, eklemek istiyorum. Şu kemerlerdeki işlemeler gördüğünüz üzere dantel gibi işlenmiş. Kireç taşını yontularak işlenmiş. Burada bazı motifler, simgeler var. Mesela çok bariz olan bir tanesi ise üzüm salkımı. Üzüm salkımı her zaman bereketi temsil etmiştir. Bunun benzeri Diyarbakır'da şu anda Ulu Cami, ilk kuruluş sırasında ise Mar Thoma Kilisesi'nin avlusundaki işlemelerde de görebilirsiniz.
Here time speaks through stone. Built in the 15th century during the Atakud era, Kasami Madrasa reflects the harmony between simplicity and wisdom. The courtyard pool symbolizes the passage of time and life itself. It stands as a silent witness to Mardin's tradition of learning. Every step in this land touches a story 1,000 years old, and we will keep following those traces. In episode 5 of the Mesopotamia series, we will travel to Midyat, a town of stone mansions, silver artisans, and silent courtyards. See you in the next chapter of this journey. If you enjoyed this video, please subscribe to the channel and leave a like. Your support and comments give meaning to this journey. Thank you.